Manav Yem'den merhabalar. Bugün sizlerle Prestige 19 süt yemimize ilişkin bir ineğin nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Bize YouTube video kanalımızda, Facebook sayfamızda şöyle sorular geliyor. Biz 19, 20 ya da 21 protein süt yemleri alıyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz? 19 protein süt yemi aldığımız zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elimizdeki kaba yemlere göre kaçar kilogram bu yemden vermemiz gerekiyor gibi sorular geliyor. Biz de sizler için şöyle örnek bir tane inek verilerini hazırladık. Buna ilişkin bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Örneğin elimizde Holstein ırkı, çiftliğimizde, işletmemizde Holstein ırkı bir 600 kilo canlarla sahip süt ineğimiz mevcut. Bu süt ineğimizin 25 litre günlük süt verimi var. 3,5 süt yağ ortalaması var ve 3. buzağısını yapmış durumda. Yani ergin canlı ağırlığına artık ulaştığını kabul ediyoruz. Hava sıcaklığının da gündüz gece ortalamasının 15 derece olduğunu ve sağmal gün sayısının da 150 gün olduğunu kabul ettik. Bunu beslenme programlarımız var bizim. Buna girdiğimiz zaman Amerikan NRC tabanlı olsun, Fransız INRA sistemlerine göre olsun, sıklıkla elimizde bulunan mısır sılajı, Prestige 19 süt yemimiz, buğday samanı, çayır kuru otu, arpa ezmesi ve kaya tuzunu belirlemiş olduk ortalama değerler olarak. Buralarda da kırmızıyla yazdığımız rakamlar piyasadaki mevcut ortalama ton fiyatlarını belirtmiş olduk. Örneğin mısır sılajı 460 TL, bizim yemimizde 1860 TL olarak kabul ettik. Biz 25 litre süt veren bir hayvana mısır sılajından hamur olumu, tabii böyle en azından tanenin yarısı dolduğunu kabul etmek suretiyle tane kısmı gözükecek, 17,3 kilogram verebiliyoruz. Süt yemimizden 11,2 kilogram, buğday samanı 2 kilogram, çayır kuru otu 2 kilogram ve varsa elimizde arpa ezmesi 750 gram şeklinde. Bu mısır ezmesi de olabilir. Kaya tuzunda yalama taşı olabilir. Ticari ya da madenden çıkma şeklinde serbest vaziyette vermeyi planlıyoruz. Bunun peki bir ineğin günlük beslenme maliyeti nedir diye sorarsak, şuradaki rakamlarla çarptığımız zaman ton fiyatlarını 34,1 TL sadece beslenme maliyeti gözüküyor. Aynı zamanda 25 litreye biz böldüğümüz zaman 34,1 TL'yi 1,36 TL'ye 1 litre sütün maliyeti gelmiş oluyor. Tabi bunda işletme maliyeti, amortismanlar, işçilik, elektrik vesaire bulunmamakta. Burada önemli olan şudur. Diyelim ki Prestige 19 süt yemimizi biz doğuma 3 hafta kala hayvanlarımıza alıştırarak vermeye başlayacağız. Bu hayvan ilk defa doğum yapacaksa düve yeminden Prestige 19'a yavaş yavaş geçiş yapacağız. Eğer ki daha önce doğum yaptıysa kuru dönem yemini tavsiye ediyoruz biz. 60 günlük kuru dönem periyodu içerisinde. Yine süt yemimizle 3 hafta içerisinde geçiş yapıp doğumla beraber 6 ile 8 kilo arası yemle başlayıp daha sonra 1 hafta 10 gün içerisinde yavaş yavaş 9, 10, 11, 12 kilogramlara kadar çıkmamız gerekiyor. Burada da şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Mısır sılajı hamur olumu olduğu zaman 17 kilolarda yaklaşık burada 1,5 kilogramlık tane mısıra denk geliyor. Burada hamur olumundaki mısırı hesaba kattığımızda konsantre grup olarak 11,2 kilogramda yem var. Aynı zamanda 750 gram arpa ezmesi gözüküyor. Takriben 13 kilogram, 13,5 kilogram arası konsantre bir yem çıkmış oluyor ortaya. Bizde de şöyle pratik bir hesabımız var. 25 litre sütün yarısı konsantre yem gelirse bu hayvan hem ihtiyacını karşılar, yaşama payını, hem de verim payı olarak sütün sürdürülebilirliğini sağlar. Bu da takriben 13'ün 2 katı 26 olmuş oluyor. 25 litre süt beklentimiz var bizim. Hesabımız tutmuş oluyor. Önemli olan burada bizim sorular bize geldiği zaman hayvanı zayıflatmayacağız. Hayvanı metabolik hastalıklara yakalatmamamız gerekiyor. En buradaki bariz biliyorsunuz doğumdan itibaren ketozis mesela başımızın belası. Burada hayvan diyelim ki 30-35 litre süt veriyor ama biz 10 kilogram yem veriyoruz ya da 8 kilogram yem, 2 kilo ezme, 15 kilo mısır sılajı. Bakıyorsunuz totallik şuradaki hesaba, hayvanın protein ve enerji alımı yetersiz kalıyor. Ama 30-35 litre süt veriyor bu arada. Tabi hayvan kendisinden veriyor. Yani vücut rezervlerini kaybederek veriyor. Bir de bakıyoruz 2-3 hafta sonra hayvanda bir durağanlaşma, bir iştahsızlık, dış kısmında bir katılaşma, at dışkısı gibi dediğimiz aseton kokusu söz konusu olma, sert bir şekilde dışkının olması. Bir bakıyorsunuz hayvan ondan sonra yemden kesiliyor. Eğer zamanında müdahale etmezsek ölümlere kadar gidebiliyor yani. Bu noktada hayvan mutlaka attığını yerine koyması lazım. Yani bizler
Mutlaka sürümüz büyükse eğer sürü beslemesi yapmamız gerekiyor. Yüksek süt verimliler bir yerde, fresh grup bir yerde, orta ve düşük gruplar bir yerde. Eğer işletmede kitleme sistemleri söz konusuysa 10 tane 15 tane inek kafasını sokup da siz kitleyebiliyorsanız bunları ya da zincire vurabiliyorsanız mesela küçük ölçekli işletmeler için söylüyoruz. Bireysel beslemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz üreticilerimiz bakıyoruz iyi tohumlar mesela seçiyorlar katalogdan. Bu da baktığımız zaman 3-5 sene içerisinde sürümüzde 40-45 litre 50 litreye varan köy şartlarında da bunu gözlemleyebiliyoruz. Süt veren inekler ortaya çıkıyor. Tabii o hayvanların beslenmesini bir miktar daha iyi yapmamız gerekiyor. Ona ilişkin de her hayvan bizim için özeldir. Bu konuda bizlere ulaşıp beslenme reçetesi konusunda bizlerden destek alabilirsiniz. Bizim mevcutta bilgi birikimi olsun, bilgisayar programlarımız olsun her birisi mevcuttur. Aynı zamanda size 48 tane üretmekte olduğumuz yemden hangisi uygunsa onu paylaşmak için de bizler burada hazır durumdayız. Tablo kısmındaki görüntüyü de zaten ekrana da veririz. Burada detaylı sizler de okursunuz. Hayvan besleme tek tip olmaz. Çok ciddi anlamda varyasyonlara sahiptir. Bu konuda hani eleştiriler gelebilir. Biz bunların hepsini açığız. Ama dediğimiz gibi eğer bize yazarsanız bizim şöyle kaba yemlerimiz var. Şöyle protein ve nişasta yemlerimiz söz konusu. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.